Bugün bazı plastiklerin kimyasal formülleri üzerine konuşmak istiyorum. Burada gördükleriniz hep monomerler, yani küçük birimleri. Bunların aynaları bir araya bir sürü yan yana getirerek ve birleşerek polimerlerini oluşturuyorlar. Yani bildiğimiz plastikler bu şekilde yapılıyorlar. Bu küçüklerin bir araya gelmesiyle oluşuyorlar. Örneğin PET şişelerdeki plastik materyali şu şekilde bir kimyasal formülü varmış. Ve hemen göze çarpan şey neresi? Halkalı bir yapısının olması ortasında, değil mi? Monomerinde. Şurada çerçeve içine alıp N yazdığımızda bunlardan N tane olduğunu ve bir araya gelerek işte plastiği oluşturduğunu, polimeri oluşturduğunu ifade ediyor aslında. Ve şu tarafları biraz gördüğünüz gibi simetrik. Ama dediğim gibi daha çok göze çarpan kısmı halkalı kısmı. Ve onu nasıl aklımda tutacağım? PET şişeyi düşüneceğim. Çünkü PET'ten bahsediyorum materyal olarak. O yüzden de sanki bir PET şişenin dibi altıgenmiş de ben ona üstten bakıyormuşum gibi düşüneceğim. Şu an elimde olan PET şişe şu. O yüzden bunu size reklam yapmış oldum. Ama elimde bu var. Hani bunu altıgenmiş gibi düşünün. Gördüğünüz gibi halkalı bir yapı oluyor üstten baktığımızda. Buradan aklımıza gelebilir PET'in kimyasal formülünün monomeri. Ardından PVC. Sanırım açılımı polivinil klorür gibi bir şeydi. Ve gördüğünüz gibi de zaten yapısında bir klor var burada. Klorür var ya sonunda açılımında. İşte oradan formülünün yapısında bir klor olması gerektiğini biliyoruz. Ve monomeri bu şekilde. Bu PVC dediğimiz şey nerede mesela? Pencerelerimizde kullanılıyor, oradaki plastiklerde, pimapenlerinde yani çerçevesinde. O şekilde. Peki nasıl aklıma tutuyorum? Gördüğünüz gibi aslında tipi bir pencereyi andırıyor. Buradan aklıma getirebilirim yapısını. Şu şekilde pencerelerimi açıyorum gördüğünüz gibi. Pencere açıldı Bilal oğlan, pencere açıldı. Evet, bir sonraki pencereleri kapatalım. Çok ceryan yaptı. Evet, polipropilen PP. Böyle güçlü bir plastik, ısıya dayanıklı, biraz daha PET'e göre mesela çok daha dayanıklı. Saklama kaplarında falan kullanılan plastik materyali. Monomeri şu şekildeymiş ve şöyle hayal edebilirim. Yani saklama kabı dedim, hemen yanımda olduğu için göstermek istiyorum. Hemen mesela altına baktığımızda gözüküyor. Evet, süper. PP gördüğünüz gibi ve bulaşık makinesinde falan yıkanabiliyor. Isıya dayanıklı yani. Çok daha fazla. Ve yapısını nasıl aklıma tutabilirim? Çok eğlenceli geldi bu bana. Şuna benzemiyor mu ya? Şöyle çılgın gibi koşan bir kadın ablamız. Şu ayağı, bu da ayağı uçuyor resmen yani. Bakıyor ki mesela BİM'de, A101'de falan plastik kaplar gelmiş indirimli. Onlara doğru diyor, bunları kaçırmamalıyım deyip onlara doğru koşuyor. Bu şekilde bakın, aynı. Ve neye koşuyor? İndirimli olan neydi? Plastik kaplar. O yüzden plastik kapların yapıldığı PP materyali aklıma gelecek ve yapısını da koşan ablamızdan aklıma getirebilirim. Ardından polihidroksibütüreit ya da polihidroksibütürat dediğimiz bir materyal var. Bu ise daha çevre dostu, doğada çözünebilir bir plastik alternatifimiz. Yani
Günümüzde daha çevre dostu alternatifler de mevcut. Bunu bilmenizi istiyorum. Daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Daha fazla onların yapısı hakkında öğrenmeye ve özelliklerini geliştirmeye ihtiyacımız var kullanabilmek için. Tamamen bu plastikleri çevrede çözünmeyen ve çok kirliliğe yol açan, günümüzün problemi olan plastikleri ortadan kaldırmak ya da ortadan kaldırmak demeyeyim de onların yerine koyabilmek için daha fazla araştırmaya, birazcık daha üzerine gitmeye ihtiyacımız var sadece. O şekilde. Bunu da nasıl aklıma tutacağım? Çevreye zararlı amblemi var. Belki antibakteriyel sabunların arkalarında ya da deterjanların ambalajlarının arkasında görmüşsünüzdür. Şunun gibi ölü bir balık olan falan. Suyun içinde diye hayal etmiştim ama galiba bu kara şu çizgi. Ama ben su gibi hayal etmiştim balık gördüğüm için. Neyse. İşte şimdi dedik ya, bu alternatifle mesela balıkları kurtaracağız, doğamızı kurtaracağız. O yüzden de o resmi tam tersine çevireceğim. Yani deniz hayal ediyorum. Şu şekilde dalgalı bir deniz. Bu iskeleti denizi temsil edecek benim hayal gücümde. İkisi de hidroksitmiş. O yüzden hidroksilmiş. Onu bu şekilde belirtmesem daha iyi olabilir. Tamam. Ardından arka tarafa doğru bir metil grubu varmış. Ve ben bunun şeklini mutlu bir balığa benzeteceğim. Denizden mutlu bir şekilde çıkmış. Hopluyor, zıplıyor gördüğünüz gibi. Çünkü mutlu artık. Denizi temiz yaşayabiliyor.